Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Desenli 5 şiş patik modeli anlatacağım sizlere. Tabii ki yine istek üzerine. İstekleri daha öne alıyorum ki hani herkes faydalanabilsin diye. Yavaş yavaş videolarımı çekeceğim. Yavaş oluyor, hava sıcak, ister istemez yani çok vakit bulamıyorum. Sıcaktan dolayı da çekim yapamıyorum. Çünkü cihazlar ısınıyor, ondan dolayı video çekemiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. Elimden geldiğince herkesin isteğine kulak vermeye çalışıyorum. Herkesin isteği doğrultusunda video çekmeye çalışıyorum. Umarım beni anlayabilirsiniz. Yavaş yavaş çekeceğim. Birlikte yine her videoma, her modelime video çekeceğim. Renklerimiz kahverengi ve krem, gördüğünüz gibi. Renk uyumu çok güzel bence. Siz yine de kendi zevkinize göre renklerinizi ayarlayabilirsiniz. Videoda vereceğim ölçüler 38-39 numaraya uygun olacak. Tabii ki bu herkesin el ayarına göre değişebilir. İp inceliğine, kalınlığına göre de değişebilir. Yani ölçüleri vereyim ben. Siz kendi ayağınıza göre modeli ayarlayabilirsiniz. Şimdi patik burnumu ben başladım. Başlangıcını eğer bilmeyenler varsa bu videonun altına, açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Her şişimizde 13 ilmek var. 14. artırmamızı yaparken, 14. ve son artırmamızı yaparken model kurulumuna geçeceğiz. Buna göre o yüzden ben 13 ilmeğe kadar artırdım. Şimdi model kurulumunda 14. artırmaya yapıp modele başlayacağım. 3 numara 5 şiş kullanacağım. Siz kendi elinizin ayarına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Evet, şöyle hemen iplerimi bir kenara alıyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle modelimi bir kenara alayım. Krem rengi ipimizi kahve ipimize bağlayarak başlayalım. Bismillah diyerek başlıyoruz. Şimdi 14. artırmamı yapacağım. Eğer ben böyle yapmak istemiyorum derseniz 14 artırmaya kadar yapın kahverengi ipinizle. Sonrasında model kurulumunu yapabilirsiniz. Birinci ilmeğimi kahverengiyle örüyorum. Artırmamı krem ipimle yapıyorum. Sonrasında bu şişimin üzerinde bulunan ilmekleri bir kahve bir krem olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Yani birinci şişimin üzerindekileri. Bir kahve bir krem fark etmez. İster kremle başlayıp sonra artırmayı kahveyle yapın. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yeri önemli. Hangi renkle başladığınız önemli değil. İstediğiniz renkle modele başlayabilirsiniz. Birinci şişimdeki ilmeklerimi bir kahve bir krem olacak şekilde ördüm. İkinci şişime geçiyorum. İkinci şişimdeki son ilmeğime kadar böyle devam ediyorum. Birinci şişimin sonunda kremle bitirdim. İkinci şişime kahverengiyle başlıyorum. Bir kahve bir krem. Bir kahve bir krem. Bir kahve bir krem. Son ilmeğe kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son ilmeğe geldim. Şimdi burada artırmamı yapacağım. Kahverengi ipime denk geldi artırmam. Son ilmeğimi kremle örüp sıramı tamamlıyorum. İkinci şişimi tamamlıyorum yani. Üçüncü şişime geçtim. İkinci şişin sonunda yine kremle bitirdik. Üçüncü şişin birinci ilmeğini kahveyle örüyorum. Artırmamı kremle yapıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Bir kahve, bir krem. Bir kahve, bir krem. Bir kahve, bir krem. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü şişimizi de bu şekilde bitirdik. Dördüncü şişime geçiyorum. Kahverengi ilmeğimle başlıyorum. Bir kahve, bir krem. Bir kahve, bir krem. Yine son ilmeğe kadar ilmeklerimizi örelim.
Burada benim artırmam bitecek artık. Bir kahve, bir krem olarak sona kadar geldim. Son ilmeğimden önce artırmamı kahve ipimle yapıyorum. Son ilmeğimi kremle örüp sıramı tamamlıyorum. İkinci sırama geçiyorum şimdi. Birinci sırayı tamamladık ve artırmalarımız bitti. Kahverengi olan ilmekleri kremle örüyorum bu sırada. Krem olanları kahverengiyle. Kahveleri kremle, kremleri kahveyle örerek bu sıramı tamamlıyorum. Kremleri kahveyle, kahveleri kremle örerek sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıramızı tamamladık. Kahveleri kremle, kremleri de kahveyle örerek ikinci sıramız bitti. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bu defa yine kremleri kahveyle, kahveleri kremle aynı şekilde devam ediyoruz. Kremleri kahverengiyle örüyoruz. Kahverengileri de kremle. Bu üçüncü sıramız oluyor. Gördüğünüz gibi. Aynı devam ediyoruz. Kahveleri kremle, kremleri kahveyle. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Şöyle görünüyor. 3 sıra bu şekilde devam etmiş olduk. Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi krem ipimizi alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi krem ipimizle örüyoruz. Kahverengi ipimizi kullanmıyoruz. Kremle 5 sıra boyunca toplamda 5 sıra öreceğiz. Burayı bu 5 sıra olan krem kısmı ayağınız küçükse eğer 3 sıra olarak yapabilirsiniz. Yani 2 sıra şuradan, 2 sıra ilk başlangıçtan, 2 sıra da burada. Yani toplamda 4 sıra eksiltmiş olacaksınız. Ayrım kısmınız şuraya gelecek. O yüzden ayağınıza göre olacaktır. 36 ve 37 numara için. Ben 5 sıra yapacağım. Bitişi de 5 sıra yapacağım. O yüzden 38-39'a gayet uygun oluyor. Dediğim gibi 36 ve 37 numara için 3 sıra olarak yapabilirsiniz burayı. Şimdi 5 sıra kremimizi örelim. Sonrasında ortasındaki desenimize geçelim. 5 sıramızı ördük kremle. Ortadaki desenimize geçiyoruz. Kahverengi ipimizi alalım. Kahverengi ipimizle ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3. Sonrasında krem ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek kahverengi. Yine 4 ilmek krem. 2, 3, 4. Sonrasında kahverengi ipimi alıyorum. 5 ilmek kahverengi örüyorum. 1, 2, diğer şişime geçiyorum. 3, 4, 5 ilmek kahverengi ördüm. 4 ilmek krem. 1, 2, 3, 4 ilmek krem ördüm. 1 ilmek kahverengi. 4 ilmek krem. Sonrasında 5 ilmek kahverengi. 1, 2, hemen diğer şişime geçiyorum. 3, 4, 5 ilmek kahverengi ördüm. 4 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. 1 ilmek kahverengi. Tekrar 4 ilmek krem. 1, 2, 3, 4. 5 ilmek kahverengi örüyorum sonrasında. 2. Son şişime geçiyorum. 3, 4, 5. 5 kahverengiden sonra yine aynı şekilde. 4 krem. 2, 3, 4. 1 ilmek kahverengi. 4 ilmek krem. Son kalan 2 ilmeği de kahverengi ile örüp birinci sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu modelin her tarafını anlatmayacağım. Nasıl yapacağım? İlk 2 şişimdeki ilmeklerimi nasıl örüyorsam
Arkadaki iki şişimi de aynı şekilde öreceğim. Bakın burada mesela birinci şişimizde 3 kahverengi, 4 krem, 1 kahverengi, 4 krem, 2 kahverengi olarak birinci şişimizi bitirdik. Hemen üçüncü şişimize bakalım. Bakın aynı işlem burada da. 3 kahverengi, 4 krem, 1 kahverengi, 4 krem, 2 kahverengi. Yani bu şekilde mantık olarak devam ederseniz modeli tam olarak oturtabilirsiniz. Şimdi ben her şişi anlatırsam ve her sırayı anlatırsam videom çok uzun olacak. O yüzden ilk 2 şişi anlatacağım. Sonrasındaki 2 şişi başlangıçta ne yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Umarım açıklayıcı olmuştur sizler için. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Burada ilk 2 şişi anlatacağım. Sonraki 3. ve 4. şişi 2 şişimizde ne yaptıysak diğer 2 şişimizde de aynı işlemi uygulayacağız. Başlayalım. İlk 3 ilmeğimi kremle örüyorum. 2, 3 ilmeğimi kremle ördüm. 1 ilmek kahverengi örüyorum. 2 ilmek krem, 3 ilmek kahverengi, 1, 2, 3 ilmek kahverengi, 2 ilmek krem, 1 ilmek kahverengi, şişimde kalan son 2 ilmeği kremle örüyorum. Hemen ikinci şişime geçiyorum. Burada da yine aynı işlemi uyguluyorum. Bakın burada ne yaptıysam ikinci şişimde de aynı işlemi uyguluyorum. 3 ilmek krem, 1 ilmek kahverengi, 2 ilmek krem, 3 ilmek kahverengi, 2 ilmek krem, 1 ilmek kahverengi, 2 ilmek krem. İkinci şişimi de bu şekilde bitirdim. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de buralarda ne yaptıysak aynısını diğer 2 şişimizde de aynı şekilde örelim. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Diğer şişlerimizde de aynı işlemi uyguladık. Sıramızı tamamladık. Krem ipimi alıyorum. Krem ipimle 1, 2, 3, 4 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem, 3 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem, 1 kahverengi, şişimin sonundaki 3 ilmeği kremle örüp birinci şişimi tamamlıyorum. İkinci şişime geçiyorum. İkinci şişimde de yine aynı şekilde bakın 4 kremle başladım. İkinci şişime de 4 kremle başlıyorum. 1, 2, 3. Kahve ipim arkada kaldığı için burada ipimi yürütüyorum. İpimi yürütürken de şöyle kremin üzerine alıyorum kahverengiyi. 4 krem ördüm. 1 kahverengi, 1 krem, 3 ilmek kahverengi, 1 krem, 1 kahve, şişimin sonundaki 3 ilmeği kremle örüyorum. İkinci şişimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi her şişte aynı işlemi uyguluyoruz. Üçüncü ve dördüncü şişimizde de yine böyle örelim. Sıra sonunda görüşelim. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sırama geçiyorum. Hemen kahverengi ipimi aldım. Birinci ilmeğimi kahverengi ipimle örüyorum. 1 ilmek kahve. Krem ipimi şöyle alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek kahverengi krem ördüm. 1 ilmek kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 1 kahve. Kalan 4 ilmeğimi kremle örüyorum. Şöyle. İkinci şişimde aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi birinci şişimize başlarken nasıl başladık? Bir kahverengi ile başladık. İkinci şişimizde de aynı şekilde başlıyoruz. 1 ilmek kahverengi, 4 ilmek krem,
1, 2, 3, 4 ilmek krem, 1 kahverengi, 1 krem, 1 kahverengi, 1 krem, 1 kahverengi. Şişimde kalan 4 ilmeği kremle örüp ikinci şişimi tamamlıyorum. Böyle. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de böyle örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Krem ipimi alıyorum. Krem ipimle 1, 2, 3 ilmeğimi kremle ördüm. 2 ilmek kahverengi örüyorum. 1 ilmek krem, 1 ilmek kahve, 1 ilmek krem, 1 ilmek kahve, 1 krem, 2 ilmek kahve, son 2 ilmeği kremle örüyorum. Birinci şişimiz bu şekilde. İkinci şişimizi de aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3 ilmeği kremle ördüm. 2 ilmek kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 2 ilmek kahve, son kalan 2 ilmeği kremle örüp ikinci şişimi tamamlıyorum. Aynı işlemi 3. ve 4. şişimizde de uygulayıp gelelim. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Krem ipimi aldım. 1, 2 ilmek krem örüyorum. Kahverengi ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek kahverengi örüyorum. 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 4 ilmek kahve örüyorum. 1, 2, 3, 4. Son kalan ilmeği kremle örüp birinci şişimi tamamlıyorum. İkinciye geçtim. 2 ilmek krem örüyorum. Aynı işlem, bakın, birincide ne yaptıysak ikincide de aynısını yapıyoruz. 2 krem, 4 ilmek kahve, 1, 2, 3, 4 ilmek kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 4 ilmek kahve, 1, 2, 3, 4. Son kalan ilmeği kremle örüp ikinci şişimi tamamlıyorum. Yine aynı şekilde 3. ve 4. şişimizi de örüp gelelim. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Krem ipimi aldım. 1, 2, 3 ilmek krem ördüm. 2 ilmek kahverengi örüyorum. 1, 2, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 2 ilmek kahve, 2 ilmek krem. Birinci şişimiz böyle. İkinci şişimizi de aynı şekilde örüyoruz. 3 ilmek kremle başlıyoruz. 1, 2, 3 ilmek krem. 2 ilmek kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 2 ilmek kahve, son 2 ilmek krem. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. 3. ve 4. şişimizdeki ilmeklerimizi bu şekilde örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Kahverengi ipimi aldım. 1 ilmek kahverengi örüyorum. Krem ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek krem ördüm. 1 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem, 1 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem, 4 ilmek, şöyle hemen bakayım. Evet, burada biraz karıştırdım. Doğru ilerliyoruz. Nasıl başladık? 1 krem, kahverengi, 4 ilmek krem,
bir kahverengi, bir krem, bir kahverengi, bir krem, bir kahverengi, 4 ilmek krem olacak şekilde birinci şişimizi tamamlıyoruz. Şöyle. İkinci şişime geçiyorum hemen. Birinci ilmeğimi kahverengi ile örüyorum. 1 ilmek kahverengi. 4 ilmek krem. 1, 2, 3, 4 ilmek krem. 1 kahve, 1 krem, 1 kahve, 1 krem, 1 kahve. Kalan 4 ilmeği kremle örüp ikinci şişimi tamamlıyorum. Şöyle de göstereyim. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Krem ipimle 1, 2, 3, 4 ilmeğimi kremle ördüm. Kahverengi ipimi şöyle alıyorum. 4 ilmek kremden sonra 1 ilmek kahve, 1 ilmek krem, 3 ilmek kahve, 1 ilmek krem, 1 ilmek kahve, kalan 3 ilmeği kremle örüyorum. Şöyle görünümü bu şekilde. İkinci şişime geçiyorum. İkinci şişimde 1, 2, 3, 4 ilmeğimi kremle ördüm. 1 kahve, 1 krem, 3 ilmek kahve, 1, 2, 3 ilmek kahve, 1 krem, 1 kahve, kalan 3 ilmeği kremle örüp ikinci şişimi tamamlıyorum. Şöyle göstereyim ki görünümü bu şekilde. Üçüncü ve dördüncü şişlerimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Krem ipimi aldım. 1, 2, 3 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek, hemen şöyle kahverengi ipimi alayım. Arkada kaldı biraz. 3 ilmek kremden sonra 1 ilmek kahve örüyorum. 2 ilmek krem, 3 ilmek kahve, 2 ilmek krem, 1 ilmek kahve, kalan 2 ilmeğimi kremle örüyorum. Şöyle. İkinci şişime geçiyorum. Aynı işlemi ikinci şişimde de uyguluyorum. 1, 2, 3 ilmek krem ördüm. 1 ilmek kahve, 2 ilmek krem, 3 ilmek kahve, 2 ilmek krem, 1 ilmek kahve, kalan 2 ilmeği kremle örüyorum. Görünümü böyle bu sıramızın da. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Sıramızı tamamladık. Modelimizin son sırasını öreceğiz şimdi. Kahverengi ipimi alıyorum. İlk 3 ilmeğimi kahverengi ile örüyorum. 2, 3. Krem ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek krem, 1 ilmek kahve, yine 4 ilmek krem, 1, 2, 3, 4, 2 ilmek kahve. Birinci şişimiz bu şekilde. İkinci şişimize geçiyoruz. Yine aynı devam ediyoruz. Bu şişimde de yine 3 kahverengi ile başladım. İkinci şişimde de aynı şekilde başlıyorum. 3 kahve örüyorum. Krem rengi ipimi alıyorum. 4 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4 krem, 1 kahve, 4 krem, 2 kahve sonda. Evet, diğer 3. ve 4. şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Sıramız
Sıramızı tamamladık ve modelimiz bitti bu sıramızla birlikte. Şimdi krem ipimizle yine 5 sıra boyunca öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz. 5 sıra sonunda yine başlangıçta yaptığımız şu detayı bitişte de yapacağız. Öncesinde 5 sıra kremle örelim. 5 sıramızı tamamlayıp gelelim. 5 sıra kremimizi ördük. Şimdi yine başlangıçta yaptığımız gibi bir krem bir kahve olarak öreceğiz ilmeklerimizi. Hangi renkle başladığınız önemli değil. Bir kahve bir krem. Bir kahve bir krem. Bir kahve bir krem olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda kahverengileri kremle, kremleri de kahveyle örerek ikinci sıramızı tamamlayalım. Kahveleri kremle, kremleri kahveyle. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra başına geldiğimizde bir sıra daha yine kahveleri kremle, kremleri de kahveyle örerek toplamda 3 sıra örmüş olacağız. Bu ikinci sıramız zaten. Yani ikinci sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha kremleri kahveyle, kahveleri de kremle örerek 3 sıramızı tamamlayalım. Tamamladıktan sonra 2 sırada kahverengi ipimizle örelim. Sonra ayrıma geçeceğiz. Krem rengi ipi kesebilirsiniz. Dediğim gibi bu 3 sırayı tamamladıktan sonra 2 sıra kahverengi örelim. Şöyle modelimden de göstereyim. 3 sıramızı tamamlayalım. 2 sıra kahverengi örelim. Krem ipi keselim. 3. sırada ayrımı yapacağız birlikte. Evet, şuradaki modelimizi tamamladıktan sonra kremleri kahveyle, kahveleri de kremle örerek 3 sıramızı tamamladık. Sonrasında 2 sıra kahverengi ile ördük. Ayrım kısmına geçiyoruz şimdi. Krem rengi ipinizi kesebilirsiniz. Birinci şişimdeki ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Son ilmeğime kadar. Son ilmeğe geldim. Örmeden alıp ikinci şişime aktarıyorum. Şimdi bu aktardığım ilmekle bir sonraki ilmeğin ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Çapraz bir şekilde. Değiştirdikten sonra birinci ilmeği örüp şöyle ilmeği örüp birinci şişimi aldım. Ayrımımızı yaptık. Artık buradan sonra burası birinci şişimiz bizim. İlk iki ilmeği yani ikinci şişimize geçtiğimizde ayrımı yaptık. Şu kısma geldiğimizde 2 ilmeği keseceğiz. Arkadaki model otursun diye bir ilmek eksiltiyoruz. Ve kestiğim ilmekle birlikte 6 ilmek haroşa örüyorum buraya. Birinci ilmeğimi ördüm. Bu haroşam ikisini birlikte alarak kesmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Geriye kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada model kurmuyoruz. Tabana geçelim. Tabandaki iki şişimizin üzerindeki ilmekleri düz olarak örüp gelelim. Taban kısmındaki ilmeklerimi ördüm. Bu şişimi de öreceğim şimdi. Son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şişimin sonundaki 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Haroşayı istediğiniz gibi örebilirsiniz. Düz veya ters olarak örebilirsiniz. Ben düz örmeyi tercih ediyorum. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Burası ayrım yaptığımız kısım. Evet, buradan karşıya geçmiyoruz. Geriye dönüyoruz. Artık ön yüzden ve arka yüzden öreceğiz patiğimizi. Geriye döndükten sonra ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi öne alarak diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Taban kısmındaki ilmeklerimizde herhangi bir farklılık yok. Bu iki şişin üzerindeki ilmekleri ters olarak örüp gelelim.
Taban kısmındaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi son şişime geldim. Burada da ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Geriye kalan 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Geriye dönüyorum. Böylelikle ayrımımızı yapmış olduk. 2 sıra daha kahverengi ile örelim bu şekilde. İlk 6 ilmek ve son 6 ilmek haroşa. Ortadaki ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters örülecek. 2 sıra daha kahverengi ile örüp sonra modelimize geçelim. 2 sıra daha ördüm kahverengi ile. Şimdi arkadaki modelimizi, yani şurayı yapacağız. Bu da güzel bir hava katıyor patiğimize. Şöyle biraz arkaya iteyim. İlk 6 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Burası topuğa kadar haroşa olarak devam edecek. 6 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha örüyorum. Krem ipimi alıyorum. İpime bağlıyorum hemen. Bağladıktan sonra bir ilmek kremle örüyorum. 3 ilmek kahve. 1, 2, 3 ilmek kahve ördüm. 1 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek kahve örüyorum. 1, diğer şişime geçtim. 2, 3 ilmek kahve, 1 ilmek krem. 3 ilmek kahve, 1 ilmek krem. Haroşalı kısma kadar böyle devam ediyoruz. 3 kahve, 1 krem. 3 kahve, 1 krem olarak devam ediyoruz. Son şişime geldim. Haroşaya kadar bu şekilde örüyoruz. Bir ilmek krem ördüm. Bakın burada 6 ilmek haroşa, 1 ilmek de kahve kaldı. Kremden sonra bir ilmek örüyorum. Düz olarak 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Kremle sadece bir sıra boyunca böyle örüyoruz. Arka yüze döndüğümde ilk 6 ilmek haroşa, ilk 6 ilmek ve son 6 ilmek haroşa, ortadaki ilmekler ters örülecek. Kremi kullanmıyoruz. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Ön yüze geldiğimizde arka yüzden örüp ön yüze geldiğimizde bir sıra daha ön yüzden öreceğiz. Buraya geleceğiz. Arka yüzden modelimizi kuracağız tekrar kaydırmalı olarak. Yani kremle ördükten sonra 2 sıra boyunca kahverengi ile örmüş oluyoruz. 2 sıradan sonra kremle yine öreceğiz. Fakat kaydırmalı olarak oturtacağız modeli. Şimdi arka yüzden ters olarak örelim. Ön yüze geldiğimizde bir sıra daha kahverengi ile örelim. 2 sıra olacak. Arka yüze geldiğimizde bekleyelim. 2 sıramı ördüm kahverengi ile. Arka yüze dönüyoruz şimdi. Modelimizi bir kez de arka yüzden kuracağız. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşadan sonra ipimi ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Sonraki ilmeği 1 ilmek kremle örüyorum. 3 ilmek kahverengi, 1 ilmek krem. 3 ilmek kahverengi. Şöyle hemen 1, 2, 3 kahverengi, 1 krem. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sondaki 6 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. 3
kahve 1 krem. 3 kahve. Hemen diğer şişime geçiyorum. 1 krem. 3 kahve 1 krem. 2 sıra kahverengi ile öreceğiz bundan sonra. Her defasında 2 sıra kahverengi öreceğiz. Her modeli kurduktan sonra. Son olarak şurayı da göstereyim sizlere. 1 krem. Şimdi burada 9 ilmeğim kaldı. Kremden sonra 3 ilmek ters örüyorum. Geriye kalan 6 ilmeği haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi modelimizi kaydırmalı olarak oturttuk. 2 sıra kahverengi öreceğiz. Sonra tekrar birinci modeli yaptığımız gibi bir sonraki modeli aynı şekilde kuruyoruz. 2 sıra kahverengi ördükten sonra bu defa ikinci modeli kurduğumuz gibi kuracağız modeli. Böyle devam edelim. Hemen göstereyim kaç sıra yapmışım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 model yaptım. 2 sıra arayla modelimi kurdum. 9. modelden sonra da toplamda 4 sıra ördüm. Kahverengi ipimle, sonrasında topuğa geçtim. Burayı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ayağınızın büyüklüğüne göre değişebilir bu ölçüler. Ölçüyü veriyorum ben. Siz ayağınıza göre ayarlarsınız burayı. Şimdi ben 9 modelimi tamamlayacağım. 9. modelden sonra da 4 sıra kahverengimi öreceğim. Sonrasında tekrar geleceğim. Topuğa kadar modelimi tamamladım. 2 şişimi bir şişe, diğer 2 şişi de bir şişin üzerine aldım. Şimdi topuğa geçiyoruz. Son modelden sonra da 4 sıra demiştim. 5 sıra olacak. Yani ön yüze gelebilmemiz için ön yüzden başlayacağız çünkü. 5 sıra olacak kahverengimiz. Başlayalım. Topuğa geçelim. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şişimin sonunda 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 7 ilmek kalacak şekilde örmeye devam edelim. Evet, şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 7 ilmeğin ilk ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kalan 5 ilmeğimi normal örüyorum düz olarak. Buradan sonra 2 şişle devam edeceğim. Şişimi bir kenara aldım. 2 şişle devam ediyoruz. Karşı taraftan 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim. İlk kestiğimde 2 tane kestim. Son kestiğimde 3 kestim. Neden böyle yaptık? Ayrımda bir ilmek eksilttiğimiz için bu şişimizin üzerinde bir tane ilmeğimiz eksik. O yüzden burada 2 kestim. Burada da 3 kestim. 2 kesince ilmeklerim eşitlendi. Şimdi üçlü kesimden sonra geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonraki ilmeği ters olarak kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Aynı işleme devam ediyorum. 11 ilmeğimizi örüyoruz. 12. ile bir sonrakini kesiyoruz. 12. ile bir sonrakini kestik. Böyle devam edelim ilmeklerimizi kesmeye. 12 ilmeği örüp kenardaki ilmekleri birer birer eksiltiyoruz. Şişimizin sonunda haroşalı kısım yani 6 ilmek kalana kadar bu şekilde birer birer kesmeye devam edelim. Topuğumuzu tamamladık. Şişimizin sonunda 6 ilmek kalana kadar yani haroşalı kısım kalana kadar devam ettik. Görünümü bu şekilde. Bu tarafta da 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi ne yapacağız? 12 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz.
Haroşayı istediğiniz gibi örebilirsiniz. Düz veya ters örebilirsiniz. Yine 11 ilmeğimizi örelim. Kesme işlemi aynı şekilde devam edecek. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Şöyle ikisini birlikte alarak kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa olarak devam ediyorum. İlmeklerimi örmeye. 11 ilmeğimi örüyorum. 12. ile bir sonrakini kesiyorum. Tek fark sadece 12 ilmeğimizi haroşaya çevirmek oldu. Yani şu kısmı haroşa olarak öreceğiz buradan sonra. Kesmeye devam edelim. Haroşa olarak örelim. Sonda 2 ilmek kalana kadar devam edelim. 2 ilmek kalınca bekleyelim. Evet, haroşa olarak devam ettim. Yine kenardaki ilmeklerimi birer birer eksilttim. Burada 2 ilmek kaldı. Burada da 3 ilmek kaldı. Şimdi kalan ilmeklerimizi eksiltelim artık. İlmeklerimizi kesip patiğimizi tamamlayalım. Yine 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonraki ilmeğimi kestim. Burada da 2 ilmeğim kaldı. Geriye döndüm. 11 ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmeğimizi ördük. 12. ile kalan son 2 ilmeği de alarak üçlü bir kesim yapıyoruz burada son kez. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilmeklerimin tamamını kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi kestim, şişimden çıkardım. İlmeğimi tekrar şişime taktım. Bir sonrakiyle birlikte kestim. Böyle kesme işlemine devam ediyoruz. Ta ki 12. ilmeğimize kadar. Topuk kısmındaki 12. ilmeğimize kadar kesme işlemini yapalım. Evet, 12. ilmeğime kadar geldim. İlmeğimi şişime taktım. Gördüğünüz gibi 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin 4'ünü birlikte alarak kesiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ben diğer patiğimin kenarına bir sıra sık iğne gittim. Hemen modelimden göstereyim. Daha sık olması açısından isterseniz burada ipinizi kesebilirsiniz. İstemezseniz de yani bu şey benim yaptığım gibi sık iğne olarak gidebilirsiniz. Ben şimdi ipimi kesmeden patiğimin kenarına sık iğne döneceğim. Her yuvaya birer kez batarak bir tane zinciri çekmiştik zaten. Hemen şuraya dibine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındaki yuvaya batıyorum. Şöyle görünüyor. Çok sıkı sıkı yapmayın bu sık iğne. Yani adı üstünde sık iğne ama böyle sıkı sıkı yapmayın. Normal gevşeklikte, esneyecek şekilde. Yani ayağınıza giyip çıkartırken rahatlıkla giyip çıkarabilirsiniz diye burayı biraz böyle gevşek yapmanız gerekiyor. Bakın şöyle yaptığımda gayet esniyor. Şimdi ben buradaki yuvaların hepsine batacağım. Başladığım noktaya kadar. Burada da topuk kısmında da her haroşanın içerisine birer kez batıp burada sık iğne yapacağım. Başladığım noktaya kadar geleceğim. Siz de ister sık iğne yapın, istemezseniz sık iğne yapmadan ipinizi kesebilirsiniz. Başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi burada hemen başladığım noktaya batıyorum. Bir zincir batıp sık iğne yapmıştık. Hemen şu birincisinin içerisine battım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir de zincir çekip hemen ipimi kesiyorum ve patiğimi tamamlıyorum. Şöyle hemen iç tarafa çekelim bu ipimizi. Şöyle bir düğüm atarak şöyle de haroşaların içerisinde bir telini alarak ipi içeri çekebilirsiniz böyle. Şimdi santim olarak sizlere ölçüsünü vereyim. Şöyle göstereyim yandan görünümü. Harika bir model bence. Santim olarak da sizlere ölçüsünü vereyim. Şöyle 25 santim civarında. Genelde zaten benim yaptığım batikler 25 santim civarında oluyor. Çünkü bu ayarda yapıyorum. Bu ölçü yeterli olacaktır. Evet, şimdi ayak mankenine de geçirelim. Umarım istediğiniz ve beğendiğiniz bir model olur.
Şöyle göstereyim. Diğer yanını. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.